Tekrar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümle karşınızdayım. İkinci bölümde Doktor Bebek'in kıyafetlerini ve aksesuarını yapacağız. Önceki bölümde, ilk bölümde bebeği örmüştük. Kollarını, bacaklarını, gövdesini, kafasını. Bu bölümde üniformasını öreceğiz. Ayakkabılarını, gömleğini ve steteskopunu yapacağız. Bitireceğiz. Şimdiden kolay gelsin, keyifli örgüler. Önce Peruk'u öreceğiz. Alize Cotton Gold'un 493 renk kodlu ipini kullanacağım, kahverengi. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 kısa ipi çekiyorum. Her bir ilmeğe arttırma yapacağım. 6 tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım. İki tane arttırma yaptım. 3 tane arttırma yaptım. 4 5 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 18. Bu sırayı billow'dan öreceğim. Yani arka ilmeklerden. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere öreceğim. Bir kere ördüm. Şurada filolar kaldı. Şurada kısa çizgiler. Buralara daha sonra saç öreceğiz. O yüzden bıraktım bunları. 2 sık iğne, bir arttırmayı bir kere ördüm. 4 kere daha örelim. 2 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. Billow'dan örüyoruz hep. Bu sırayı billow'dan örüyoruz. Bir sık iğnem kaldı. Onu da billow'dan örüyorum. İlmek sayım 24 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayımız 30. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 5 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 ilmek sayım 36 oldu. Şimdi Peruk'un tabanını oluşturduk. Saçları yapacağız. Bunu çıkaralım. 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Önce kahkülleri yapıyoruz. Bu kahkül olacak. İkinci zincire batıyorum. Sık iğneler yapacağım. Elimi bol tutuyorum. 1, 2, 12 zincirin üzerine 11 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonraki ilmeğime kaydırma yapacağım. Tekrar 12 zincir çekeceğim. Bu saç tutamından, kahkülden 6 tane yapacağız. Yine 12 zincir çekeceğiz. Üzerine 11 sık iğne yapacağız. Sonraki ilmeğe kaydırma yapacağız. Bundan 5 tane daha örelim. Kahküllerimi ördüm. 6 tane. 11 sık iğne ördüm. Şimdi saçları örmeye geçiyorum. 1, 2, 3, 40 zincir çekelim. 40 zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Elimi yine bol tutarak sık iğnelerimi örüyorum. 40 zincirin üzerine 39 sık iğneyi örelim. 39 sık iğneyi ördüm. Şimdi bir ilmek atlayıp kaydırma yapacağım. Bu 39 sık iğneden 15 tane yapacağız. Yani tekrar şu ilk kahkülüme gelene kadar öreceğim. 40 zincir çekeceğim. Üzerine 39 sık iğne öreceğim. Bir ilmek atlayarak bağlayacağım peruğa. Kaydırmayla. Bu şekilde örelim sonuna kadar. Toplamda 15 adet saç tutamı ördük. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var. Bir de şurada bilo'dan örmüştük. Filolar duruyor. Oralara saç çekeceğim. Ama buraya şöyle ilk filoya kaydırma yaptığımda şöyle gerilecek peruğum. Şu ön taraf arkaya doğru katlanacak. O yüzden ben burada bir zincir çekip ipimi keseceğim. Hatta ben bu ipi uzun keseceğim. Peruğu bu iple dikelim. Bu ipi uzun keselim. Peruğumuzu bununla dikelim. Şuradaki ilk ilmekten, filodan ipimizi geçirelim. Şu başta biraz uzun ip bırakalım. Bu ipi aşağıda sabitleyelim, sökülmesin. Peruğun arkasından. Şu ilk filodan ipimi geçirdim. 40 zincir çekiyorum. 40 zincir çekelim. 40 zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 39 sık iğne örelim 40 zincirin üzerine. 39 sık iğneyi ördüm. Önümdeki ilk ilmeğe kaydırma yapıyorum. Burada 18 tane ilmek olduğu için 18 tane saç tutamı öreceğiz. Birini ördük. 17 tane daha öreceğiz. Her ilmeğe kaydırma yapacağız. İlmek katlamayacağız. 40 zincirin üzerine 39 sık iğne örelim 17 tane. Saçları ördüm. Peruğu da iğnelerle sabitledim kafaya. Şöyle kahkülleri kaşın üstüne gelecek şekilde peruğu ayarladım şöyle. Yani tepe kısmı biraz aşağıya kaydı peruğun. Kafanın tepe kısmından biraz daha aşağıda olacak. Kahküllere göre ayarlarsınız. Şu yukarıdaki saçları sonra toplayacağım şöyle. Şu saçları yapıştıracağım ya da dikeceğim. Bunları da öyle. Kulaktan 1-2 ilmek aşağıya dikeceğim. Şöyle. Bu şekilde. Bu alttaki saçları dikeceğim. Kahkülleri de öyle. Ya da yapıştırabilirsiniz.
Ama şimdi peruğu önce dikelim. Şurada uzun ip bırakmıştık. İpi şöyle alttan peruğa geçiriyorum. Bir peruktan alacağım. Bir de kafadan alıyorum. Kafadan da alalım yoksa dikmiş olmayız. Şöyle. Tekrar peruktan alıyorum. Kafadan alıyorum. Şimdi çıkaramadım iğnemi. Bu şekilde bir peruktan bir kafadan ala başladığımız yere kadar dikeceğiz. İsterseniz bunu da yapıştırabilirsiniz ama güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırın. Çıkmasın. Bu şekilde dikelim. Şu kahküllerimizi bu arkadaki saçlarımızı da dikelim ya da yapıştıralım. Peruğumuzu kafaya sabitlemiş olalım. Peruğu kafaya diktim. Son durumu böyle. Şurayı ip ile topladım. Böyle bir görüntüsü oluyor. Bebeğimizi bitirdik. Sadece kıyafetleri kaldı. Şimdi üniformasını yapacağız. Doktor bebeğin üniformasını örerken bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 610. Önce üniformanın üstünü yani tişörtü öreceğiz. 34 tane zincir çekiyorum. 34 tane zincir çektim. 6 tane zinciri atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. zincire batıp sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. 2, 3. Sıranın sonuna kadar 28 sık iğne öreceğim. Burası bizim iliğimiz. Bu iliğin karşısına düğme dikeceğiz. Benim düğmem bu iliğin arasından geçiyor. Düğmemin büyüklüğüne göre ayarladım zincir sayımı. Şimdi sıranın sonuna kadar şöyle ilk sık iğnemizden başlıyoruz saymaya. 28 sık iğne örelim. 28 sık iğnemiz var şu an. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Çift batıyorum önümdeki ilmeğe. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 32 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3,
5. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. 3 defa. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. 2 kere daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. Bir kere daha. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. Kalan 5 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5. İlmek sayım 36. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu ip normalde rengi daha açık, kamerada daha koyu gözüküyor. Maviye yakın gibi gözüküyor. Kamerada renkler biraz daha koyu çıkabiliyor. 36 sık iğnemiz var. Şimdi 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 6 sık iğne bir arttırma, 7 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. 7 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İlmek sayım 40 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir arttırma. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İlmek sayımız 44 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada kol ayrımını yapacağız. Yani kolların yerini belirleyeceğiz. 6 sık iğne örüyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuya batıyorum. Bir sık iğne ördüm. 14 sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar çekeyim. Eksik olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuya batıyorum. 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolların yerini belirledik. Şöyle. Geri dönüyorum. Buraya 6 sık iğne örmüştük. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekmiştim. Zincirlerin düz yüzü bana bakacak şekilde üzerlerine sık iğneler öreceğim. 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 14 sık iğne örmüştük. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zincirlerin üzerine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 sık iğne örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayım 38 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 38 sık iğneyi 3 sıra örelim. 38 sık iğneyi 3 sıra değil 7 sıra ördüm. Şuradaki gibi ilik yapacağız şimdi. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. İlk ilmeğime sık iğne yapıyorum. 38 sık iğneyi örmeye devam ediyorum. 38 sık iğneyi sıranın sonuna kadar örelim. Yani bir sıra örelim. Sonra ipimizi keselim. Sonra da kollarımızı yapalım. 2 sıra 38 sık iğneyi örüp ipimi kestim. Bir de kolu ördüm. Diğer kolu birlikte öreceğiz. Kol ayrımını yaparken 6 zincir çekmiştik ve 9 sık iğne atlamıştık. 6 sık iğne koltuk altında, 9 sık iğne de omuzda bulunuyor. Şöyle yapacağım. Tam ortadan örmeye başlayacağım. Şurası 1, 2, 3. Şöyle. Buradan başlıyorum. 3 burada, 3 burada kaldı zincirlerim. Tam ortadan örmeye başlıyorum. İpimi uzun alıyorum ki şu ipi içeride sabitleyeceğim. İpimi geçirdiğim, önce bir tane zincir çekelim. İpimi geçirdiğim zincire sık iğne örüyorum. 1,
Şimdi ikinci zincire öreceğim. Üçüncü zincire de 3 sık iğne ördüm. Bir de şöyle köşeye öreceğim. Şöyle. Köşeye de bir sık iğne örüyorum. Omuza 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Köşeye geldim. Köşeye bir sık iğne örüyorum. Şu aşağıdaki zincirlerimin üzerine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 sık iğne koltuk altına ördüm. Bir köşe ördüm. 4 9 yukarıya ördüm. 13 14 köşeye 3 tane de aşağıya ördüm. 17 sık iğnem var. İşaretleyici ipimi alıyorum. Artık spiral bir şekilde öreceğiz. Böyle dönerek. 5 sıra daha 17 sık iğneyi örelim. Kolumuzu bitirelim. Tişörtü bitirdim. Şöyle arkaya da düğmeleri diktim. Tişörtümüz bitti. Şimdi pantolonu öreceğiz. Önce zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi biraz bol çekelim. Yani elimizi şöyle gevşek bırakalım. 2, 3, 23 zincir çekelim. Niye bol çekiyoruz? Bebeğin ayakları kolay geçsin diye. Şimdi 23 zincirimizi çekelim. 23 zinciri çektim. Şöyle zincirlerimiz düz olacak şekilde ilk zincirimizden sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz. 1 2 bol örelim. 3 bu ilk sırayı da bol örelim. 23 sık iğneyi sıranın başına, sıranın sonuna kadar örelim. 23 sık iğneyi ördüm. İşaretleyici ipimi alıyorum. Spiral şekilde örmeye devam edeceğim. Ama artık sık iğne değil, yalancı sık iğne öreceğim. Nasıl yapacağımı gösteriyorum. Batıyorum ilk ilmeğime. Normalde şu iki ipi alıyoruz ama bu sefer şöyle yapacağım. Önce öndeki ipi, sonra kalan iki ipi tığdan çıkarıyorum. Yani 2 hamlede tığdan çıkarıyorum iplerimi. Böyle yalancı sık iğneler örüyorum. Ekrana ESC diye yazacağım. Artık yalancı sık iğne öreceğiz. 23 sık iğnemiz var. Bu 23 yalancı sık iğneyi 18 sıra boyunca örelim. 23 yalancı sık iğneyi 18 sıra boyunca ördüm. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bir bacağı bitirdik. Diğer bacağı da aynı şekilde örelim. İkisi de aynı olacak. Diğer bacağı da aynı şekilde ördüm. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Bu ikinci bacakta ipimi kesmedim. Örmeye devam edeceğim. Bu ilk ördüğümüz bacak şimdi 3 sık iğne ile birleştireceğiz. Ama yalancı sık iğne öreceğim. Şu ipimi kestim ilmekten sağa doğru 1, 2, 3 sık iğne saydım. İpim şurada. Sonraki ilmeğe batıyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. 1, ikinci ilmeğime batıyorum. Buraya batıyorum. 2, üçüncü ilmeğime batıyorum. Diğer bacaktan da alıyorum. 3 sık iğne ile birleştirdik. Burayla örmeye devam ediyorum. Şu bacakla. Bizim şimdi 20 sık
sık iğne bir bacağımızda, 20 sık iğne bir bacağımızda var. 20 yalancı sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi diğer bacağa geçeceğim. Şu batmış olduğumuz ilmeğe batmayalım. İlmek sayımız fazla çıkar. Ama şurada delik oluştu. Bu deliği engellemek için şöyle yapalım. Bu ilmeğe de batalım. Sonraki ilmeğe de batalım. 3 ilmeği aynı anda çıkaralım. 1, 2, 3. Bu bacağı da 20 sık iğneyi örelim. 20 yalancı sık iğne öreceğiz. 20 yalancı sık iğneyi ördüm. 21 bacağı ördük. 40 yalancı sık iğnemiz var. Bu 40 yalancı sık iğneyi 2 sıra öreceğiz. Ama şurada delik oluşmasın diye ilk ilmeğimiz şurada. Direkt buna batarsam delik oluşacak. Şuradaki bağlantı yerine batacağım. Şöyle. Tığımın üzerinde 2 ip var. Şimdi ilk ilmeğe batacağım. Delik oluşmadı. 1, 2, 3, 40 yalancı sık iğneyi 2 sıra örelim. 40 yalancı sık iğneye 2 sıra ördüm. Sekiz tane yalancı sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane azaltma yapacağım. Normalde azaltmalarımızı yaparken şöyle alıp yapıyorduk. Bu sefer 2 hamlede çıkarıyorum yine. Azaltmamı yaptım. 8 sık iğne, 8 yalancı sık iğne bir azaltmayı 4 kere yapacağız. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. 8 yalancı sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 36 yalancı sık iğnem var. 7 yalancı sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azaltma yapıyorum. Yalancı sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 32 olacak. 7 yalancı sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 32 yalancı sık iğnem var. Bu 32 yalancı sık iğneyi bir sıra örelim. 32 yalancı sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Pantolonumuzu da bitirdik bu şekilde. Önlüğü örelim. Beyaz iple öreceğiz. 31 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 31 zinciri çek.
çektim. İkinci zincire batıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 31 zincirin üzerine 30 sık iğne örelim. 30 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğne bir arttırma. 4 sık iğne bir arttırmayı 5 kere yapacağız. Bir kere yaptık. 4 kere daha örelim. 4 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği örüyorum. 2 sık iğne. 1 2 sık iğne ördüm. İlmek sayım 36 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 sık iğne bir arttırma. 5 sık iğne bir arttırmayı da 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 5 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 ilmek sayım 42 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttırma. Bir kere ördük 6 sık iğne bir arttırmayı. 4 kere daha örelim, 5'e tamamlayalım. 6 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3 ilmek sayımız 48 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir arttırma. 7 sık iğne bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 7 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. 1 2 3 ilmek sayım 54 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyorum. 8 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 8 sık iğne bir arttırmaya 4 kere daha ördüm. 4 sık iğnem var. Onları örüyorum. 1 2 3 4 ilmek sayım 60 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. 9 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 sık iğne, bir artırmayı bir kere ördüm. 4 kere daha 9 sık iğne, bir artırma yapalım. 9 sık iğne, bir artırmayı 4 kere daha ördüm. 4 ilmeğim var. Onları da örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 66 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi kol ayrımını yapacağız. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğneyi ördüm. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. sık iğneye batıyorum. İlk sık iğnemi ördüm. 20 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sık iğneyi ördüm. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. sık iğneye batıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle kol ayrımını oluşturduk. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Burayı 10 sık iğne örmüştük. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 zincirim var. 8 zincirin ön yüzünü kendime çevirip üzerine 8 sık iğne öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 20 sık iğne örmüştük. 20 sık iğneyi örelim. 20 sık iğneyi ördüm. Zincirlerin üzerine 8 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayım 56 oldu. 56 sık iğneyi 22 sıra boyunca öreceğiz. Şöyle dönerek. Örelim 22 sıra 56 sık iğneyi. 56 sık iğneyi 22 sıra boyunca ördüm. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi örmedim. Yani 55 sık iğne ördüm. 56.
sık iğne yani köşeye bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe yani köşeye bir sık iğne daha örüyorum. Şimdi bu önlüğün etrafını sık iğnelerle çevreleyeceğiz. Köşelere burada yaptığım gibi bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız. Buraya sık iğne öreceğiz. Şu köşeye geleceğiz ilk zincirimize. Bir sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekeceğiz, bir sık iğne öreceğiz. Sonra en sonuncu zincirimize yani köşeye bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne öreceğiz. Tekrar buralara sık iğne örüp bu köşeye geleceğiz. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne öreceğiz. Buraya da öreceğiz 56 sık iğneyi. Şurada ilk sık iğnemize kaydırma yapıp bitireceğiz. Köşeye bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ördük. Her sıranın sonundaki ilmeklere sık iğne örüyorum. Şöyle. Hep sıra sonundaki ilmeklerime sık iğneler örüyorum. Şu köşeye yine gelelim. Tekrar köşede ne yapacağımızı göstereceğim. Köşe şuraya sık iğnelerle doldurdum. Şimdi köşeye geldim ilk zincirime. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirin içine bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde yine bu zincirlerin üzerine bu sefer sık iğnelerimizi öreceğiz. Şöyle 30 sık iğnemiz olacak. Çünkü burada 31 zincir çekmiştik. 30 sık iğne öreceğiz. Bu köşeye yine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne öreceğiz. Burayı öreceğiz, şurayı öreceğiz. İlk sık iğneye kadar sık iğnelerimizi örelim. Önlüğün etrafını sık iğnelerle çevreledim. Şu etek kısmını ördüm en son. Şuradaki ilk sık iğneme kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Bu ipi arka tarafta gizleyeceğim. Şimdi yaka kısmını yapacağız. Şöyle şu köşeye bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapmıştık. Zinciri saymıyorum. Zincir şurada. Şu zinciri saymayacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek atlayacağım. 5. ilmeğe ipimi geçireceğim. Zincirden sonraki ilmekleri sayıyoruz. 5. ilmeğe ipimizi geçiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdim. İlmeğe sık iğne örüyorum. 1, sık iğnelerimi öreceğim. 2, 22 sık iğne öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sık iğne ördüm. Zincirimiz şurası. Şurası zincirimiz. Onu saymıyorum.
1, 2, 3, 4 ilmek saydım. 5. ilmekte bitirdim artık örmeyi. Yani yakanın başında ve sonunda 4'er ilmek kalıyor. Bu şekilde örüyoruz. 22 sık iğneyi böyle dönerek öreceğim. Geri döndüm, örüyorum. 22 sık iğneyi dönerek 4 sıra örelim. 22 sık iğneye 4 sıra ördüm, yakayı bitirdim. Kollara geçmeden önce önlüğü ütüleyeceğim. Yakasını şöyle yatıracağım. Şu şekilde ütüleyeceğim. Şöyle duracak. Bir de şuraları da şöyle içeriye kıvıracağım. Böyle ütüleyeceğim. Şu ipleri de içeride gizleyeceğim. Şöyle şunları. Burası gözükeceği için şu ipi şöyle arkada gizleyeceğim. Şu ip de burada gözükeceği için burada arkada gizleyeceğim. Şimdi ütüleyelim önlüğümüzü, sonra kolları yapmaya geçelim. Önlüğün kolunun birini ördüm, diğerini birlikte öreceğiz. Biz şurada koltuk altında 8 zincir çekmiştik. Omuzda da 13 sık iğne atlamıştık. 8 zincir ve 13 sık iğne var. 21 sık iğne oluyor. Toplamda 21 sık iğne öreceğiz. Köşelere sık iğne örmeyeceğim. Tam ortasından ipimi geçireceğim. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Bir zincir çekip aynı zincire sık iğne örüyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şu köşeye batmayacağım. Şu ilk ilmeğe batacağım. O zaman da şurada boşluk oluşuyor. O yüzden boşluk oluşmasın diye köşeye de batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. İlk ilmeğime batıyorum. 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Bir ilmek elde etmiş oldum. Omuza 13 sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine köşeye batmamalıyım ama boşluk oluşmasın diye köşeye battım. Tığımın üzerinde 2 ip var. Şuradaki ilk zincirime batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 sık iğne öreceğim 4 zincirin üzerine. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 21 oldu. Artık spiral şekilde öreceğiz. İşaretleyici ipimi almamışım yanıma, onu alıp geliyorum. İşaretleyicimi aldım. 21 sık iğneyi spiral şekilde öreceğiz böyle. Geleceğiz işaretleyici ipimize, devam edeceğiz. 9 sıra 21 sık iğne örelim, kolumuzu bitirelim. Önlüğün bir cebini ördüm, diğerini birlikte öreceğiz. Sekiz zincir çekiyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektik. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Böyle dönerek 5 sıra daha 7 sık iğne örelim. 5 sıra 7 sık iğneyi ördüm. Şimdi etrafını sık iğnelerle çevreleyeceğiz. Son ilmeğime sık iğne ördüm. Bir zincir çekip aynı ilmeğe bir tane daha sık iğne örüyorum. Köşelerde bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne örüyoruz. Şöyle sık iğneler ördüm. Şuradaki ilk zincirime batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne örüyorum. Zincirlerin üzerine sık iğneler örüyorum. Beş tane sık iğne ördüm. Şimdi sonuncuya bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne örüyorum. Sık iğneler öreceğim buraya. Şimdi üst kısma geldim. İlk ilmeğime bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ördüm. Beş sık iğne ördüm. Şuna kaydırma yapıyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikeceğiz bununla. Şu ipi arkada yürütelim. Bir, iki, üç ilmek yukarıya dikeceğim şuraya. Buradan da bir iki ilmek sağa kayıyorum. Şu kenara yaptığımız sık iğneleri saymazsak bir iki sık iğne sağa kaydım. Aşağıdan da 3 ilmek yukarıya çıktım. 1 2 3. Bu şekilde önce sabitleyeceğim. Yerini belirledikten sonra dikmesi kolay. Şimdi bakıyorum burayla aynı hizada. Şurayla burası aynı hizada olmalı. Şurası yani. Sonra burayla şurası aynı hizada olmalı. O yüzden şurayı sabitleyeceğim. Bakıyorum. Yerlerini belirledim. Artık dikebilirim. Nasıl yapacağım?
Bir cepten alacağım. Bir de önlükten alacağım. Şöyle. Cepten alıyorum. Önlükten alıyorum. Bu şekilde dikeceğim ama şu üst kısmı dikmiyoruz. Burası böyle boş olacak. Bu şekilde dikelim cebimizi. Önlüğün cebini diktim. Önlüğü bitirdik. Böyle. Şimdi steteskopu öreceğiz. Siyah ve gri ip kullanacağım. İkisinin de markası Alize Cotton Gold. Gri'nin renk kodu 533. Önce diyafram kısmından başlayacağız steteskopun. Siyah iple başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum içine. 1 2 3 4 5 altıncıdan iplerimi çıkarmıyorum. Gri ipe geçiyorum. Başta yine biraz fazla ip bırakıyorum. Birbirine bağlayıp sabitleyeceğim sökülmesin diye. Şu kısa ipi çekelim artık. Bu sırada arttırma yapacağım. 6 tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırdım. 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Şu sihirli halkadan gelen ipi keselim. Başta bıraktığım iple siyah ipi de birbirine düğümleyeceğim. Gri iple devam edeceğimiz için siyah ipi de keseceğiz. Şunu da kesiyorum. Gri iple örmeye devam edeceğim. On iki sık iğneyi bu sırada arka ilmeklerden bilo'dan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir sıra bilo'dan ördüm. Şimdi düz bir şekilde 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu sırada azaltma yapacağım ama arka ilmeklerden yapacağım şöyle. Normalde şu ön ilmeklerden alıyorduk. Şimdi arka ilmeklerden alarak azaltmalar yapacağım. Bu şekilde. 6 tane azaltma yapalım. Sıranın sonunda 6 sık iğnemiz olacak. 6 tane azaltma yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunun içine elyafla dolduracağım. Diyafram kısmını bitirdik. Şimdi hortumunu yapacağız. Siyah iple 47 zincir çekelim. 1, 2, 3, 47 zinciri çekelim. 47 tane zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Kaydırmalar yapacağım. 1, 2, 3. Zincirlerin üzerine 46 tane kaydırma yapalım. Zincirlerin üzerine 46 kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şu ipi şöyle arkada yürütelim bunu. Sonra da keselim. Böyle bunu yürütelim. Şu kısmı da yine bu ipi gizleyelim. Şuraya şöyle bunu da yapıştıralım. Diyaframı da. Şimdi kulaklık kısmına geçeceğiz. 10 santimlik bir tel kestim. Şöyle uçlarını iç tarafa doğru eğdim, büktüm. Şöyle yapıştırıcı gezdireceğim. İpimi biraz keseyim. Bunu böyle saracağım. Şöyle. Biraz daha aşağıdan başlayacağım sarmaya. Sonra bir de hortumdan gelen ipi de şöyle ortaya saracağım şöyle. Bittikten sonra sizinle paylaşacağım. Steteskopu bitirdim şöyle. Şurayı düzleştireceğim. Şimdi yamuk gibi duruyor. Şuraları da yine yapıştırıcıyla ip sardım. Yapıştırıcıyla sabitledim. Bu şekilde. Şimdi ayakkabıyı öreceğiz. Ben birini ördüm. İkisi de aynı. Bu ipi kullanacağım. Lanoso Alara kotonun 1919 renk kodlu ipini kullanacağım. Dokuz zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İkinci zincire arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım. İlk ilmeğim arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Son zincirime 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, aynı zincire 4 sık iğne örüyorum. Diğer ikisini şöyle karşıya geçerek öreceğim. 3, 4. Son zincire 4 sık iğne ördüm. 6 sık iğne örüyorum zincirlerimizin üzerine. Şimdi karşıdaki zincirlere geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Bir tane zincirim kaldı şurada. Şöyle. Onun içine arttırma yapıyorum. 1, 2 kere battım. Arttırma yaptım. İlmek sayım 20 oldu. 2 tane arttırma yapıyorum. 1, 2 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane ilmeğim kaldı. Onları arttırma yapıyorum. Yani 2 tane arttırma yapıyorum. 1, 2 arttırma yaptım. İlmek sayım 28 oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir kere daha bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 kere bir sık iğne bir arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere örelim. Bir sık iğne bir arttırma. 1
sık iğne, bir arttırma. Şimdi ipimi uzunca kesiyorum. Ayakkabımızın tabanını bitirdik. Bu böyle duracak. Bunu kenara alacağız. Bundan bir tane daha öreceğim tabandan. Sonra ayakkabının tabanı olacak. Şöyle yaptım. Tabanı ördüm. Ayakkabıyı ördüm tabanıyla birlikte. Şimdi bu tabandan bir tane daha öreceğiz. Sonra birlikte örmeye devam edeceğiz ayakkabıyı. İkisinin arasına şöyle plastik bir parça koyacağız. O yüzden 2 taban yapıyoruz. Şimdi bunu örene kadar 3 sıra ördük. 3 sıra yine aynı bu şekilde bir tane daha taban örelim. Tabandan bir tane daha ördüm. En son 36 sık iğnemiz oldu. 3. sırayı ördük. Şimdi 4. sıraya geçtik. 36 sık iğneyi bilo'dan örüyorum. Şöyle arka ilmeklerden. Sadece arka ilmeklerden alıyorum. 36 sık iğneyi bir sıra bilo'lardan örüyorum. 36 sık iğneyi bir sıra bilo'dan ördüm. Şimdi düz bir şekilde her iki ilmeği alarak öreceğim 36 sık iğneyi. 1 2 3 36 sık iğneyi bir sıra örelim. 36 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. 1 2 sık iğne bir azaltma. Bir kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltma. 2 kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltma. 3 kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. 7 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmeğim kaldı. Görüntüyü netleştireyim. 3 ilmeğim kaldı. Önce bir tane azaltma yapıyorum. Kalan bir sık iğneyi örüyorum. İlmek sayım 30 oldu. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 2 sık iğne bir azaltma yapalım 4 defa. 1 2 sık iğne bir azaltma. Bir kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltma 2 kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltma 3 kere yaptım. 1 2 sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek sayım 26 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 10 ilmek atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.'ye
İlk sık iğnemi örüyorum. 1, 8 sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi tabanımı alıyorum. Ayakkabının arkası şurası. Tabanın arkası da burası. Buradan başlayacağız örmeye. İp bırakmıştık biraz fazla. Biz şurayı bilo'dan örmüştük. 4. sırayı. Şimdi filolar var şurada. Kısa çizgiler. Şunlar. Bunlardan alacağım. Tabandan da şöyle arka ilmeklerden alacağım. Yani tabandan arka ilmekten, ayakkabıdan da ön ilmekten almış oluyorum. Şöyle. Böyle öreceğim. Burada 36 sık iğne var. Böyle karşılıklı sık iğnelerimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu plastik parça. Ben bunu dondurma kabından kestim. Yoğurt kabı da olur. Tabandan biraz daha küçük kesmemiz lazım. Büyük kesmiş olabilirim. Sonra küçültürüm. Yani yanlardan taşmasın. Böyle arayı alarak sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Sonra da ayakkabımız bitecek. Örelim sık iğnelerimizi. Ayakkabıyı bitirdik. Ben tüm kıyafetlerini giydirdim Doktor Bebeğin. Bu şekilde Doktor Bebeği ördük, bitirdik. İkinci bölümün sonuna geldik. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.